Evet Duygu senden başlıyoruz gel. Şefim ben püresini çektim öncelikle bir armudun. Meyanenin içerisine attım. Daha sonrasında küp küp doğradım. Onu haşladım havuç patatesle beraber. Sonrasında bir de tereyağıyla üzerine armudu rende şeklinde karamelize şekilde yapmak istedim. Armut çorbası değil. İlk gün gazabını olmuyor. Yok armut tadı geliyor, suyunda da var. Rende çektim. Püre şeklinde. İlk günün heyecanına biraz malzemeleri yerlerini bulamadığım için şaşırdım. Çok az malzeme aldın Duygu. Evet şefim, Yani bulamadım. temel malzemeleri saymazsak Aynen. soğan ve havuç aldın sadece. Yok bu. Yani Soğan fikir bile olarak alamadım. Havuç soğan sadece- da almadın pardon. Patatesle şey- Havuç ve patates aldın. Evet. Aslında dediğin gibi yani çorba pek bir şey yoktu. Yanına bir armutlu şey yapalım, ekmek yapabilirdim. Ya da kıtır armut. Aynen. Teşekkürler. Efekan. Afiyet olsun. Şefim ben armutu 5 yerde kullandım. Dışındaki kırmızı olan sosta kullandım. İçindeki keşkek tarzı yaptığım basmatik pirinçtenki karışımda kullandım. Bonfileyi pişirirken kullandım. Bonfilenin üstüne glaze yaptım. Ondan sonra yanlarına çiğden kavurdum. Onun haricinde de havucu da sotelerken çektiğim armutla birlikte pişirdim. Afiyet Sen olsun. lapa yaptı. Evet şef. Ben sana sordu. Sen dedik ki ben bir tane lapa hazırlıyorum. Doğru mu? Evet. Altındaki lapa. Evet şef. Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Şu 5 yeri bir anlatır mısın canım? Ben bu arada şu anda burada 2 yerde armut görüyorum. Bir şunlar var. Şefim şimdi ben söyleyeyim size Bir başta. de üstündekiler Tamam. var. Yanındaki o dışındaki kırmızı sosta içinde 3 çeşit armut kullandım. Ondan sonra hepsini haşlayıp robottan çektim. Üstüne patates falan da koydum. Onun haricinde altındaki lapada da 3 çeşit kullandım. Evet. Onun haricinde eti pişirirken kullandım. Üstüne glaze yaptım. Görmüşsünüzdür zaten. Afiyet olsun. Ya beklemediğim yerden geldi. Aslında ben kafamda 3 tane tabak belirledim. Ne bekliyordun mesela? Şefim beklediğim benim bakla vardı. Onun haricinde ısırgan vardı. Evet. Bir de onun haricinde beklediğimde vişne vardı şefim. Güzel tabak. Kıvanç buyurun.
Evet, anlat bakalım. Şef ben bıldırcının karkasının içini komple aldım. Bıldırcından bir stok yaptım. Bıldırcının içini armut ve 2 tane mantarla doldurdum. Sonra armutlu risotto yaptım. Su olarak da stok olarak da armut suyu ve bıldırcın suyu kullandım. Bıldırcın stok kullandım. Ezine peyniriyle tatlandırdım. Ama istediğim şey komple içindeki kemiği almak ve doldurmaktı. Komple mi aldı mı? Şef but kısımları değil, sadece içteki, gövdedeki karkası aldım. Teşekkürler. Kan çıkarsa, Çıkmaz. kemiğin oradan kan çıkarsa. Çıkmaz. Onu bıldırcın suyu ve armut suyuyla yaptım şef. Barış'ın tabağı su mu salmış? Bu mu? Bak yanında Olmadım dedi. Yapamadım dedi de. su akıyor. İçin nasıl olması lazım bu bıldırcının? Şef çok az krema koydum, biraz ıslak olması lazım, yumuşak olması lazım. Dış kısmını mühürledim, fırına attım. Ama Mehmet Şef'in dediği gibi kan gelmemesi lazım, av hayvanı çünkü. Buradaki kemiklerin hepsini de aldın. Evet iç kısmı aldım şef, sadece but kısmını hani onu alamadım. Ne? Kalmış olabilir şef. İşçilik yapmak istedim, kalmış olabilir şef, doğrudur. Bu. Barış gel. Evet Barış'ım, bu senin fine dining rüyası mı derler? Yok şef, ilk defa markete girdim. Markette neyin nerede olduğunu bilmiyordum. Bugünlük böyle bir şey oldu. Tabağımdan memnun değilim zaten. Yani yapmak istediğim şey armuttan bir gazpacho'ydu. Bulguru armut suyuyla pişirdim şef. Üzerinde levrek var. Levreğin içerisine lime, çili biberi, armutun suyundan koydum. En üzerine pazıyı pürmüzle yaktım. Pazıyı blanch ettim. Sen bir tane bulgur pilav yaptın. Yapamadım şef. Armutlu pilav. Evet. Doğru mu? Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben malzemeleri unuttum şef. O an kafam nereye gitti bilmiyorum. Oraya gidince malzemeler aklımdan çıktı. Sen malzemeleri unuttuysan.
Yani tabağımdan memnunum diyerek sizleri de kandırmak istemedim açıkçası. Memnun değilim. Neyinden memnun değilsin? Armutu çok farklı şekiller, ya şu an hani armut gelse armutu çok farklı şekilde kullanırım. Teşekkürler. Dilan. Şefim öncelikle normalde yapmak istediğim şey kıvam... Allah'ın Kur'an'ı seviyorsun. Değil mi? Bak. Yapacaktım. Şunu Tamam. yapmak istemiyoruz. Tamam. Yani Efe geldi onu yapacaktım. Tamam. Arkasındaki arkadaş ki onu yap. Arkadaş ne yaptığınızı anlatın ya. Tamam şef anlatacağım. Öncelikle şunu yapacaktımla başladığın an olmuyor. Tamam şefim. Bize ne? 2 yarışmacı da yapamadıklarını anlatıp gitti. Tamam. Kıvamlı bir muhallebiydi. İçine agar agarla birlikte ben tamamen şeker kullanmadım. Her şeyi armutun suyundan ve armutun kendi şekerinden yaptım. Armutlu bir muhallebi yaptım. Agar agarla soğutucuya attım ama eridi beklerken. Altında közlediğim armutun püresi var. Onun yanında armut ve tarçınla birlikte kavurduğum armutlar var. Sonra balzamik sirkesi, anason, anason ve tarçın kullandım. Dilan ben seni 3 dakika önce kaybetti seni ya. Anlattıkların. Kısaca ne var? Mesela atıyorum yani. Somon, muhallebi, armutlu muhallebi. Ne? Tabak ne? Köz armutlu erimiş muhallebi. Ah. Tadına baktın mı sen? Baktım şefim. Baktı mı? Teşekkürler. Armut. Nerede? Şefim kullandığım ürünün her şeyin içinde armut vardı. Şeker kullanmadım, her şeyi armutun şekeriyle yaptım. Bu ne ya? Bunu unla mı yaptın? Ha? Evet. Ben yemem bu. Nedir bu ya? Sen nasıl unla muhallebi yaptım deyip geliyorsun buraya ya? Ha bir de anlatmaya çalış. Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Ağzıma attım un geldi yani. Neyi anlatıyorsun? Bu da ızgara armudun mu? Altta püre var, köz armut püresi. Yanında da sotelediğim armutlar var tarçınla birlikte. Bırak! Yaratıcılığı biraz fazla abarttılar sanki hani şeyden dolayı. Yanlış iş yaptılar. Çok karıştırdılar kafalarını. Tatlı yapacaktılar dediğimiz gibi ya da daha basit bir şey. Şefim püremde o yuvarlak kasnaktan Şu. çıkardığım püremde Evet. şefim 3 tane armut var. Armutların içinde hem acı hem ekşiyi alacaksınız. Tamam. Ayrıca de içinde 3 ceviz. armuttan yaptığı bir püre var. Evet. Evet, tavada yine onları çerezleri biraz Çerezle mi karamelize karıştırdın bunu? ettim. Evet, badem, fındık. Etin üzerindeki püre de şefim ılık bir püre. Onda da yine gördüğünüz armutların hepsi var. Kuzu sırtımı da armutla marine ettim. O da yine mangalda pişirdiğim bir armut vardı şefim. Pankoladım. Yanında bir de çıtır armut var. Tabak böyle.
Teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Bu mangaldaki değil mi? Evet, evet şefim. Ayrıca de onu pankoladım sonra. O sıcak püreydi şefim. O yüzden içinde soğan eklendi. Etin üzerindeki de ılık bir püreydi. Onda soğan yok. Onda da Cevizli. cevizli, bademli ve fındıklı şef. Teşekkürler Buracığım. Sağ olun. Görkem. Şeflerim size ılık bonfileli armut rüyası tabağımın ismi. İstediğim her şeyi yaptım. Çok memnunum. Armutu 4 şekilde kullandım. Santa Maria'dan aşağıda püre yaptım Santa Maria'dan. Ufak ekşi armutlarla beraber bonfilerimi sosladım. Gelsene bir dakika. Evet şef. Bunu gizlemene gerek yok ki, şöyle göster. Sunumda bir hata yapmış olabilirim. Hayır, şöyle kenarda dursun. Bunu da göster yani. Evet. Üzerine deveci armudundan bir sirke yaptım. Ballı, sirkeli ve balzamik püreli, ya balzamik soslu. Arasında armutu gene çıtır Balzamik bir şekilde. sos nerede canım? Ya, balzamik sirke, pardon, özür dilerim. Nerede? Balzamik sirkeli. Hem alttaki armutta var hem de üzerindeki armutun içinde var karışımda. Zeytin var. Üzerine sarımsak koydum ve roquefort koydum. Armutun çok tatlı tadını aslında roquefort gibi peynirle dengelemek istedim. Ama dengelediğimde şey yetmediği için biraz da siyah sarımsak kullandım ki tam o lezzetler bütünleşsin, ağzınıza güzel bir tat bıraksın diye. Aldım. Pazarlaması iyiydi. Afiyet olsun. Neden gorgonzola kullandın? Ha, şef tadından dolayı hani armutta şey dengelesin diye. Ha, roquefort kullandım. Ya, pardon Roquefort. şef. Roquefort benim üzerindeki. özür Okey. dilerim. Sen bir İtalyan restoranında çalışıyordun değil mi? Ben bir pizzacıda çalışıyorum şef. Napoli pizzası yapan bir restorana çalışıyorum. Oranın şefiyim. Peki bu menekşenin buradaki fonksiyonu ne? Şef ona öyle bir Hiç hoşluk yedin oldu. mi menekşe? Yedim şef. Nasıl bir tadı var? Ekşi diye hatırlıyorum ama belki de. Ha? Tadı olarak ne veriyor yani bu yemeğe? Evet çok bir şey vermiyorum şef. Herkes beni eleştiriyor, diyor ki sen çiçek kullanımına karşısın, kendi restoranında çiçek kullanıyorsun. Benim restoranda kullandığım 2 tane çiçek var. Biri rezene çiçeği, rezene tadı vermek için. Biri de sarımsak çiçeği, sarımsak tadı vermek için. İkisi de çiçek hiç olduğu için değil, onu da yeri gelmişken söyleyeyim yani. Anladım şef. Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Ve son yarışmacımız Ayaz. Selamlar şef. Eğer küçük armutlarsa onlar, kırmızı olanlar Aynen onu diyeceğim. güzel olur. Ama değilse gol değil. Hep 4 yerde armut kullandım. Bir tanesi ızgara arasında, kuzu sırtının arasına koydum. Ortayı derece pişirmek istedim eti. Pestolu bir tane patates, içinde armut. Bir tane püre yaptım şef. Yanına orman meyveli bir püre. Aynı şekilde tavada kızarttım. Daha sonra makineden çekip içine az bir şey de
renk versin diye orman meyvesi verdiğim. Üstüne frank soğan, bir de frank maydanoz var şef. Hadi bakalım. Dört yerde. Say bakalım. Şef, kuzu sırtının arasındaki olanlar ince slice bir şekilde kesip daha sonra tavada güzelce kızartıp koyduğum şef. Daha sonra şef pestolu, armut, patatesli güzel bir püre yaptım şef. Diğerinde şef küçük kırmızı bir şekilde önce tereyağında güzelce armutlarımı kavurduktan sonra içine orman meyvesi koyup güzel bir renk kattım şef. Ne bu? Orman meyvesi şef, armut kızarttıktan sonra güzel Ne? bir Sos mu, püre mi, şef, çatlı mı? sos, ufak bir sos gibi şef. Sos. Yani bununla beraber yenmesi Evet lazım. şef. Teşekkürler. Çok Sağ olun şef. Ayaz. Evet şef. Yaratıcılık zor. Zor şef. Kolay bir şey değil. Evet şef. Yemek hayal etmek zor. Evet şef. Yaptığı tabaklarda ve senin arası bir bağ olması gerekir. Kesinlikle şef. Sadece bir alayım bir malzemeler, bir koyayım hep birlikte. Bir türlü bir şekilde bir bağlayayım, bir tabak yaptı. Böyle değildi. Kesinlikle şef. Bir şiir gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela mutlu, aşk, kelime çok güzel değil mi? Kesinlikle şef. Yaz bir tane beyaz sayfası üzerinde. Ne oluyor? Bir hikaye olmuyor. Evet, Sadece şef. iki kelime oluyorlar. O iki kelime etrafından dondurmamız gerek. Kesinlikle şef. Tabakta da öyle. Kesinlikle şef. Teşekkürler. Sağ olun şef.